Hepinize selamlar sevgiler dostlarım. Bu akşam yine bir ürün tanıtım videosu ile karşınızdayım. Bir süredir size tanıtmak istediğim bir ürün vardı. Orijinal bir Honda ekipmanı. Aynı zamanda 90'lı yılların genelde bütün araçlarında üst düzey, üst segment arabalarda kullanılmıştır. Bu eski araçları iyi bilen o jenerasyonun insanları tarafından gerçekten tanınan bir üründür. Camın arkasında hatırlarsanız bir tane stop lambası olurdu. Özellikle 90'lara dönelim. 90'lar, 80'lerin sonu, hatta bazen 70'lerin sonunda da bu ekipman kullanıldı. Arkadan gelen aracın fren yaptığınızda sizi daha iyi fark etmesini sağlayacak bir opsiyonel donanım. Üçüncü stop lambası diyenler var, dördüncü stop lambası diyenler var, tavan stop lambası diyenler var. İngilizce'de de High Mount Brake Lamp diye geçer. Bu özellik sadece opsiyonel olarak bazı üst düzey segment arabalarda kullanılmış dediğim gibi. Röntgenlerimizde de iki çeşidi var dostlar. JDM ve USDM bölgelerde kullanmışlar. Her ne hikmetse Avrupa'da bu donanımı kullanmamışlar. EDM araçlarda bu donanım yok. Honda'da aslında bu özelliği çok seviyorum. Her bölge için ayrı bir donanım, ayrı bir ekipman, ayrı bir nitelik kazandırmış arabaya. Yani neredeyse farklı arabalar diyelim birbirinden. Bir İsviçre'deki Prelude'le bir Suudi Arabistan'daki Prelude birbirinden çok farklı. Ya da bir Almanya'daki arabayla hemen oradan mesela Japonya'ya gidin, birbirinden çok farklı. Gerçekten bu tip değişik konseptler uygulamış. Bunları da Prelude'lerin her modelinde, her bölgede de aynı uygulamış. Mesela Amerika'da her Prelude'de bu ışık yok. Sadece VTEC BB1'lerde kullanmış. Diğeri de logolu olanlarda, Japonya'da Private Stage'lerde, BB4'lerde kullanılan, VTEC modellerinde kullanılan opsiyonel bir donanım. Şimdi bunları size daha yakından tanıtacağım. Bunlarla olan maceramdan biraz bahsedeyim. Nasıl oldu, nasıl bu temin edildik, nasıl bu işlere başladık, nedir? Biraz bunlardan bahsedeyim. Bu lambalar gece yandığı zaman, şurada videonun şöyle üzerinde bir kenara da paylaşacağım şimdi size. Çok hoş bir görünüm sunuyor dostlar. Geceleri gerçekten arabada hem bir görsel şov yapıyorsunuz hem de arkadan gelen aracı sizi daha iyi fark ettiği için emniyetinizin arttırılması açısından da son derece faydalı. Şimdi sizlere bu ürünleri daha yakından tanıtayım. Daha sonra da ürünlerin testini birlikte gerçekleştirelim. Evet dostlar, ürünlerimizi yakın plandan görmektesiniz. Kırmızı lensli olan USDM BB1'lerde kullanılmış olan VTEC modellerinde kullanılan stop lambamız. Turkuaz renkli logolu olan ise Japon JDM Prelude'lerde, BB4 ve Private Stage'lerde kullanılan stop lambası. İki ürün de kasa olarak birbirinin tamamen aynısıdır. Hiçbir farkı yoktur desem yeridir. Aralarındaki ben bunları komple parçaladım. Bunlar bu şekilde değildi. Şu ürün tamamen sağlamdı. Hiçbir sıkıntısı yoktu ama bu üründen çok uğraştım. Öncelikle geldiğinde lensi kırıktı. Şöyle göstereyim. Bunu benim bantlamış halim. Lensinde kırıklar, çatlaklar vardı. Güneş şu gibi hasarlar oluşturuyor bunların üzerinde. Temizlemek istedim. Temizlemek isteyince tabii ki güneşten dolayı komple çatlamış olan plastik daha da kötü bir hal aldı. Şu hale geldi artık. Ben de bunu tek parça halinde tutmak için bantladım. Ne yapabiliriz diye düşünürken, şunu da şöyle bırakayım. Ne yapabiliriz diye düşünürken çeşitli fikirler ürettim. Bir kendim yapayım dedim lensini. Şurada görmüş olduğunuzu. Ben yaptım lazer yazıcıyla. Fakat çok başarılı olamadı. Özellikle turkuaz tonunu oluşturmak çok zordu. Sevgili dostum Yiğit'le bir fikir alışverişinde bulundum. Buna en iyi olacak yöntemin serigrafi yöntemi olabileceğini düşündük. Çünkü gerçekten bu konuda serigrafi teknolojisi çok ileri düzeyde. Yaptığım araştırmalar sonucu iyi bir serigraf buldum ve bu yazıyı bu boyutta flexi bir malzeme ürettim. Bunu yapmak için çeşitli ebatta ürünler kullandım. Şu turkuaz folyolardan aldım, özel getirdim. Bunlar transparandır dostlar. Işık vurduğu zaman arka planda yansıma yapar, ışığı geçirir ve özelliği bizim aracımızın gösterge ışıklarıyla ışık yandığı zaman birebir aynı ton oluşturuyor. O yüzden şu parçaları da yedek aldım. Elimde bulunsun dedim. İnternette de satılıyor bunlar ama aynı ton mu bilemiyorum. O yüzden elimde yedek olsun istedim. Yine kullandığımız malzeme sert plexi. Değişik bir malzeme bu. Bunu kullandım logoyu oluştururken. Onun üzerine de parlak piano black kaplama yapıldı. Ardından da şu gördüğünüz
turkuaz film çekildi. Görüldüğü üzere gerçekten çok hoş oldu. Muhteşem duruyor. Yani yenisi bile bu şekilde durmaz. Bu şekilde duranını şu an zaten dünya üzerinde bulamazsınız. Çok hoş bir donanım oldu. Bunun USDM tipten farkı, USDM direkt kırmızı lensli. Ama bu beyaz bir lense sahip bakın. Beyaz lensin üzerine siyah tabaka gelip ardından şeffaf turkuaz ışıkta yansıma yapınca Prelude logosu gece çok hoş bir şekilde yanıyor. Şimdi tekrar videonun üzerinden gene ben aynı görüntüyü size vereceğim. Gece görünümünü. Muhteşem. Birazdan burada testini de yapacağız. Her iki lambanın da elektrik vereceğim. Elektriğe bağlayacağım bunları. Gerçekten gece o görünüm her şeye yeter. Her şeye değer. Kullanacağımız ampul 16 watt. Şu 955 kodlu ampuller. Bunlar bildiğiniz tipik stop lambası ampulleri dostlar. Şu şekilde göstereyim. Küçük dipsiz duyulu ampuller. Şunun ampulleri eksik, diğerinin var ama bununkiler eksik. Bunları takacağım. Bunları taktıktan sonra bir test aşaması yapacağız hep beraber. Bunlarla ilgili söyleyebileceğim başka bir şey. Düşünüyorum size nasıl bir bilgi verebilirim başka diye. Evet, en önemli şeye geleyim. Şu anda ben bunları maalesef takamayacağım aracıma. Çünkü bu parçayı takmak için özel bir tavan kaplamasına ihtiyacımız var. Bu parçayı üzerine kabul eden bir tavan kaplaması var Prelude'lerde. Onu almanız lazım. O da Türkiye'de bulunması çok zor. Zor bir parça. Geçen gün sevgili dostum Semih bir tane satılar koymuştu. Onu ben maalesef kaçırdım. Ama dediğim gibi bulursanız bu tip parçaları stoğa atmanızda her zaman fayda var. Güzel bir parça fakat tavan kaplamasıyla beraber takmalısınız. Yani şuradaki oval yüzey, şurası cama kadar geliyor. Buradaki oval yüzeyde, şimdi gene yukarıda bir yerde tekrar onu ben size vereceğim. Sevgili dostum Yiğit'in arabasından örnek vereceğim nasıl olduğuna dair, nasıl durduğuna dair. Bugün çok hoş, çok güzel fotoğraflar paylaşmış. Gerçekten harika olmuş arabası. Muhteşem bir Prelude var. Çok emek verdi, çok güzel oldu. Tebrik ediyorum kendisini de. Onda o fotoğraflarda şimdi yukarıda ben onu paylaşıyor olacağım. Şu alanın tavan kaplamasına geldiğini, şurada kaldığını, bunun da arka cama uzandığını göreceksiniz. Zaten bu yazı şöyle durup arka camdan direkt Prelude logosu dışarıya yansıyor. Diğer lambada da öyle şekilde. Eğer logo istemiyorum ben sade olsun derseniz bu kırmızı lambayı takabilirsiniz. Bu da çok hoş bir kırmızı ışık yansıtıp stop lambalarınızla uyumlu bir şekilde aracınızı kullanmanızı sağlar. Şimdi bunun ampullerini takalım. Daha sonra 12 volt elektriğimizi verelim. Bir deneyelim bakalım nasıl oluyor, çalışıyorlar mı, durumları ne alemde. Karanlıkta da bir test yapalım. Hep birlikte görelim dostlar. Evet dostlar, şu anda ürünlerimiz test aşamasına hazır durumda. İlk önce USDM tipten başlayacağız. Bu arada onun da ampulleri eskimiş, onları da bugün yeniledim. 2 tane yeni ampul taktım. Şimdi bunları USDM'den başlayarak test edelim. Bakalım hep beraber görelim netice nasıl olacak. Evet dostlar,
Şu anda videoda herhangi bir bozukluk yok. Sadece odada gece ortamını yarattığım için, ışıkları kapattığım için karanlık görüyorsunuz. Bir test yapacağız çünkü. Öncelikle USDM olan lambamızdan işe başlayalım. Daha sonra da GDM olana geçeriz. Şimdi USDM olanı açalım, bakalım. Hep beraber görelim. Evet, gerçekten muhteşem bir manzara. Bunu camın ardından düşünün. Çok hoş duracaktır. Mükemmel duracaktır. Kesinlikle harika. Bu kırmızı renk hafif filmli bir arka camdan mükemmel görünecektir. Fren lambalarınızla beraber müthiş bir uyum yaratacaktır. Evet, ben sevdim. Şimdi de GDM modele geçeceğiz. Evet dostlar, şimdi de GDM olan modelimizin testini gerçekleştirelim. Bakalım bunda görünüm nasıl olacak. Evet, gerçekten muhteşem görünüyor. Kesinlikle harika. GDM modelde kesinlikle çok şık duruyor. Biraz zahmetli oldu yapımı. Özellikle logonun hazırlanması, ışık sızdırmazlığının ayarlanması. Bunlar çok önemli, net ve kesintisiz bir şekilde bu logonun gözükmesi lazım. Gerçekten çok hoş durdu. Evet, verilen emeklere değdi. Birazdan videomuzun kapanışında görüşmek üzere. Evet dostlar, tanıtım videomuzun sonuna geldik. Size hem USDM hem de GDM olmak üzere iki tip tavan lambası tanıttım. Bunlar günümüzde gerçekten zor bulunan parçalar. Bulunması son derece güç parçalar. Bir nebze olsa USDM'leri buluyorsunuz ama GDM'leri bulmak gerçekten çok zor. Bulsanız da durumu çok berbat oluyor. Yeniden revize etmeniz lazım, baştan yapmanız lazım bizim yaptığımız gibi. Zor çalışmalar. Çok memnunum. Elimde bu lambaların, bu ürünlerin olması çok güzel. Şimdi yapacağım, bunları poşetleyip, ambalajlar hazır. Şimdi poşetleyeceğim, arşive, depoya kaldırmak. Çünkü dediğim gibi bunu takmak için 3. tavan lambası kaplamasına ihtiyacınız var. Yukarıdaki tavandaki yeni tip kaplamaya ihtiyacınız var. Buna uygun olan. Onu temin edene kadar bu beklemede kalacak. Şimdi bunları poşetleyelim. Toz girmeyecek şekilde güzelce ambalajlarına kaldırıyoruz. USDM tip hazır. Şimdi de GDM tip lambamızı bu tipine yerleştirelim. Evet, ikisi de yuvasında hazır beklemeye alındı. Koruma altındalar. Takılacakları ana kadar raflarda, depoda bekleyecekler. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur dostlar. Beğenir ve paylaşırsınız. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.